Türkiye'de kalamam. Hayatım tehlikede. Work and Travel'la buraya geldim. İstanbul'da çok güzel üniversitelere gidebiliyordum ama ailemi de yalnız bırakamadığım için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne yazıldım. İngilizce öğretmenliği. Baktık babamla, tıp okuyamam. Dedi ki hemşire olalım. Bakıyoruz maaşları iyi. Saygınlığı olan da bir meslek. Ben düşünüyorum hala, babam o gün şehit olsaydı kahraman ilan edilirdi. Sadece kolla yürüyen bir şey var. Koridorda. Benim çalıştığım kıyafet mağazasının müdürü seni öldüreceklerdi dedi. Perdeyi çektim odada, oturduk adamla ağlamaya başladık. O düşündüğünüz, hayalini kurduğunuz, imkansız gözüken hiçbir şey imkansız değil. Amerika New Jersey'den herkese merhaba. Bu hafta tutunanlar da Mehmet Sağır. Türkiye'den buraya öğrenci olarak gelmiş ama şimdilerde burada hemşire. Mehmet Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Ya hemşire diyorum ama ben, yani erkeklerine farklı bir şey söyleniyor mu? Bu hemşirelikte erkek olmak nasıl bir şey? Bir zamanlar Türkiye'de hemşire diyorlardı. Sonra o bayağı bir tepki aldı. O yüzden erkek hemşire artık bizim meslek içerisinde Öyle kabul mi? edilen terim. Evet. Ben de düzeltmiş olayım. Erkek hemşire. Eyvallah, sağ olun. Peki hemşirelikte erkek olmanın bir dezavantajı var mı? Bazı etnik gruplar, bazı dini gruplar erkek hemşireleri çok kabul etmiyorlar. Yaşadığımız bölgede Ortodoks Yahudiler çok fazla var. Dini kuralları çok sıkı takip eden bir grup. Bayan hastalarda erkek hemşireleri reddetme oranları çok yüksek. Yüzünüze karşı hakaretler de alabiliyorsunuz bazen. Odadan böyle kovulabiliyorsunuz. Onun haricinde ben çok yaşamadım açıkçası erkek hemşire olmanın zorluğunu. Öğrenci olarak geldin, şimdi burada hemşirelik mesleğini elde ettin. Gördüğüm kadarıyla mutlusun da. Bunları konuşacağız. Ama önce seni şöyle bir tanımak istiyoruz. Mehmet Sağır kimdir? Mehmet Sağır 98 İstanbul doğumlu. Benim babam Türkiye'de emniyet müdürüydü. Babam mesleğinden dolayı Türkiye'de çok gezdik. İstanbul, oradan Mardin, Adana, Konya derken bayağı bir hareketli hayatımız oldu açıkçası. 2. sınıfa kadar falan İstanbul'daydım. Sonra oradan Mardin Kızıltepe'ye gittik. Köy okuluna gittim servisle. 1 saat sürerdi servisim. Benim servisçim aynı zamanda halcilik yapardı. Adam önce bir sabahın 4'ünde halden malzemeleri alır götürür satışını yapardı falan. Benim evim en uzak olduğu için önce beni alırdı, gelirdi sabah. Öyle bir transitin içinde bir sürü sebze, meyve falan. Bir de ben vardım böyle. Ondan sonra orada kaldık bir 3 yıl civarı, 4 yıla yakın. Ondan sonra oradan Adana'ya geçtik. Adana çok değişik bir simülasyon. Yani hani Türkiye'nin içinde ayrı bir cumhuriyet Adana. Ergenlik yıllarım Adana'da geçti. Çok zorbalığa maruz kaldım. Adana'yı o yüzden hiç hatırlamak istemem çoğu zaman. Ben İstanbul aksanıyla konuşuyorum diye çok dışlanmıştım. Yeni çocuksun, hep dışarıdan gelmesin. Hayatım hep öyle geçti. Hep alışmaya çalıştım, hep farklı ortamlara girdim. Adana'dan sonra? Adana'da işte 17-25 olayları oldu. Benim babam Adana'da Çevik müdürüydü. Kafalarında fişledikleri emniyet müdürlerini sürdüler. Babama da dediler ki Konya. Sonra gönderir göndermez Konya'da tutukladılar. Babamı aldılar, arabayla götürdüler Adana'ya. Orada suç ceza hakimi yukarıdan telefon alıyor. Diyorlar ki bunları çıkartmayacaksınız, salmayacaksınız. İddianame bile hazır değil, düşünün. Suç ceza hakimi de işinin hakkını veren bir insanmış. Denetimli serbestlik verip çıkartıyor. Hala işlerinden menler, haftada bir imza atıyorlar. Sonra o adamı da işinden aldılar herhalde. Öyle bir şey oldu, öyle bir karar verdi diye zaten. Biz tekrar Konya'ya döndük. En son görevine iade edildi. Görevine iade edildi. Sonra darbe oldu üzerine. 1-2 ay geçmedi. Ben o sırada spora gidiyorum. Geldim, televizyonda darbe oluyor. Baba dedim darbe oluyor. Televizyona baktık falan. Babam ne oluyor ya falan dedi. Sonra dedi emniyeti korumak lazım. Taktı beline silahını. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne gitti babam o gece. Emniyeti korudular darbecilerden. Şehit olmadılar, ne oldular? Terörist oldular. Niye? İşte bu önceki dosyalardan herkes zaten fişlenmiş. Yıllardır millet birbirini fişliyormuş yani böyle saçma sapan şeylerden. Yapmadığım bir şey, adamın alakası yok. Bir adam 2 yıl önce ölmüş, adamı tutuklamaya geliyorlar savcılardan biri. Adana'dan öyle bir şey oldu. 2 yıl önce fişlemişler adamı da. Ben düşünüyorum hala, babam o gün şehit olsaydı kahraman ilan edilirdi. Biz kahraman olurduk, bize ikramiye bağlanırdı, evler verilirdi. Herhalde böyle reklamımız yapılırdı. Ama babam o gün Emniyet Müdürlüğü'nde savundular. Hemen tutuklanma emri geldi sonra, darbe sonrası. Sülalede de size karşı çıkanlar oluyordu. Sonuçta siz terörist ilan edildiniz devlet tarafından. Öyle olunca da tabii annen ve 2 kız kardeşinle beraber kalıyorsun. 2016 doğumlu kız kardeşim var benim. O zamanlar 2 yaşında bile değil belki, 1,5 yaşında. Öbür kız kardeşim yine küçük, 2005'li o da, 12-13 yaşında. Paramız bitti, babam yok çünkü. Köye dönmek zorunda kaldık. Babaannemlerin evinde kaldık köyde.
100 tane falan tavuk aldık. Onların yumurtalarını sattık annemle. Devlet okulu beni kabul etmedi. Konya'dan ben liseden Nevşehir Ürgüp'e liseye geçeceğim. Müdür bizim sizin gibi insanlara kontenjan falan yok tarzı bir hareket yaptı. Bunu şimdi belki insanlar duyduğunda diyecek ki ya bu devlet müessesesi, müdürün böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Devlet müesseselerinde neler neler yaptılar. Hakkı olmayan, hukuk olmayan o dönemlerde. İşkenceler, ondan sonra psikolojik baskılar. Daha sonra annem bir akrabamızdan okul parası buldu bana. Ondan sonra beni özel okula yazdırdılar. Lisemin son dönemi, 12. sınıf. Özel okulda okudum. Ondan sonra üniversite sınavına girdim. Orada da dil bölümünde Türkiye'de işte o 8000. sıraya girdim. İstanbul'da çok güzel üniversitelere gidebiliyordum ama ailemi de yalnız bırakamadığım için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne yazıldım. İngilizce öğretmenliği. Üniversite döneminde de aynı zamanda bir kıyafet mağazasında da çalışmaya başladım. Hem yumurta satıyoruz, hem kıyafet mağazasına gidiyorum, hem de üniversitede okuyorum. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde de ülkücülük sağlamdır. Bu vatan haini terörist, bunu şöyle böyle önümü kestiler. Ben derse gidiyorum. Sen dediler işte şöylesin böylesin. Bana bir şey geldi. Adamı şöyle bir iteledim. Hepiniz dedim burada eşkıya olmuşsunuz. Ben buraya okumaya geliyorum kardeşim. Beni bir salın artık dedim. İçeriye girdim. 20-30 tane adam dışarıda şu an. Ne yapayım 155 aradım. Emniyet Müdürü İbrahim Sağır'ın oğlum beni gelin kurtarın. Bunlar beni öldürecek dedim. Üniversitenin güvenliğinin odasına girdim, saklandım. Adam nereden bilecek orada benim babamın terörist ilan edildiğini, yani bu tarz şeyleri. Onlar gelmeye yakın ülkücüler girdi içeri. Beni böyle hırpalıyorlar. O sırada polisler girdi. Sonra o ülkücünün lideri geldi. Pala bıyıklı falan bir adam geldi. Polisin yaptığı hareket şu abi. Ne ilikledi? Hoş geldin dedi, ayağa kalktı adam. Bunu yapan komiser. Ben en son orada şey yaptım, sinirlendim artık. Ölümden korkmuyorsun o an. Ölmeyecek olsam bile ölümü kabulleniyorsun orada. Yeter ya dedim. Bakın dedim. Kardeşimin fotoğraflarını gösterdim. Benim 2 yaşında kardeşim var neredeyse dedim. Ben dedim mağazada çalışan, annesiyle yaşayan bir çocuğum. Burada tek başıma dedim ailemi geçindirmeye çalışıyorum falan. Yeter ya bırakın beni dedim ya. Oradaki onların liderleri. Bu kadar adam var dedi. Sen yine çıktın da ne söyledin? Çok delikanlı adamsın. Haber salın dedi. Bu benim himayem altında dedi bu çocuk bundan sonra dedi. Benim çalıştığım kıyafet mağazasının müdürü seni öldüreceklerdi dedi. O adamı ilk başta iteledim ya, o itelediğim adam bir arkadaşına haber veriyor Kayseri'ye, bitirin işini, bireysel. Bunların öyle ağları var. Mesajları okudum. Mevzu var, mevzu bitirmeye gidiyoruz. Benim müdür yazıyor kim? Ondan sonra bizim o müdürün de ülkücülerle bağlantısı vardır. Kim diyor? İşte Emre Sağır mı, Mehmet Sağır. Ondan sonra bizim müdür de diyor ki siz o çocuğa dokunursanız sizin hayatınızı yakarım, bitiririm sizi. Müdür beni seviyor çünkü o iş yerinde çalıştığım müdür. Benim biliyor nasıl ne zorluklar altında çalıştığımı. Benim hayatım orada bir daha kurtuluyor. Düşün. Bu olayın yanında bir de yani. Ben artık Türkiye'de kalamam. Hayatım tehlikede. Vize başvuruları yaptım. Amerika'da Work and Travel'a kabul aldım. İngilizcem iyiydi. Mülakatlara girdim. İş başvurularını kabul aldım. Work and Travel'la buraya geldim. Peki hemşire olmak nereden aklına geldi ve o süreç nasıl oldu? Çok sıkı bir çalışma sürecimiz oldu Amerika'ya geldiğimde. Virginia'ya indim. Virginia'da öyle arkadaşlarla bulduk birilerini, kaldık, başladık. İlk başta şey yaptım. Bir tayt mağazasında çalışmaya başladım. Düşündük ne yapabiliriz? Ben burada danıştım. Danıştığım kişiler de bana hep şunu söyledi. 6 aylık kursa git, IT oku. Ben geldiğimde o meşhurdu. Böyle 6 ay bir sertifika alıyordunuz. $100.000, $150.000 havada uçuşuyordu milletin ağzında. 6 aylık bir sertifikaya bir, kariyerimi kurmak istemiyorum. Hayatımı ona göre şekillendirmek istemiyorum. Tamam güzel olabilir. 2, bu benim istediğim şey mi? Babamla istişare sonucu oldu abi. Karar verdik. Baktık babamla. Tıp okuyamam. Dedi ki hemşire olalım. Bakıyoruz maaşları iyi. Saygınlığı olan da bir meslek. Bir gün o dükkanda çalışıyorum işte. Dükkanı yöneten abilerden birisi geldi. Böyle konuşuyoruz. Eşi de var yanında. Hiç unutmadığım bir olaydır bu. Abiye böyle hayallerimden bahsettim. Adam böyle oturdu yüzüme baktı şöyle. Dedi ki sen façan yeter mi ya dedi tıp okumaya. İçime bir oturdu o gün. Bir insanın içindeki hevesi öldürmek bu kadar kolay. Diğer komünitelerde bu çok var mı bilmiyorum da bizim Türklerde yapmayı çok sevdiğimiz bir şey. İçimden böyle dedim Allah'ım sen büyüksün. Hani bakarız ederiz bir şekilde hallederiz. Ondan sonra New Jersey'ye geldim. Yine bir tayt mağazasında tekrar işe başlamıştım. Hemşirelik hayal oldu. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim? Destek yok, oturumum yok. Okullar diyor ki oturum olmadan seni international fee yaparız. International fee'ler de kredi başı $400, $450. Yani bu ne demek? Aylık $1500-2000 belki de okula gidecek. $1000, $1500. Bir gün böyle bir müşterim geldi. 60-70 yaşlarında bir kadın. Kadınla muhabbete başladım.
Nasıl buralara geldiğimi anlattım. Dedi ki sen okuyor musun dedi kadın. Hayır dedim, okumuyorum dedim. Niye dedi, okuyamıyorum dedim. Anlat dedi. Anlattım kadına böyle. Ne olmak istiyorsun dedi. Hemşire olmak istiyorum dedim. Kadın dedi ki tamam dedi, ben sana yardımcı olurum. O çalıştığım tayt mağazasındaki township'in, oradaki bölgenin community college'ı var. Türkiye'deki meslek yüksekokulu gibidir. Amerika'da hemşirelik hani hem meslek yüksekokulundan da çıkabilirsin, normal üniversiteden de çok bir farkı olmuyor. Orada dedi hemşireliğe dedi alım yapan dedi kadın, Beth Stryker, hatta kadının ismini hiç unutmam hala o günden. Beth Stryker dedi benim çocukluk arkadaşım. Benim sana gönderdiğimi söyle, o seni alır hemşireliğe dedi. Kaç gün sonra gittim üniversiteye. Dedi ki tamam ben seni international ofisimize götüreyim. Abi gittim. Miss Thomas, African American, böyle bir kadın. 2,5 saat falan Türkiye'de olan olayları anlattım. Politik durumu, ailemin durumunu, kendi durumumu anlattım. Konuşmaya başladı böyle. Lanetliyor Türkleri, yani bizim hükümeti. Sana dedi engelden, tuzaktan başka hiçbir şey olmamış bu insanlar. Ben öyle zorbalık karşısında dedi ben buna dik durmam lazım dedi. Direkt böyle söyledi. Ben sana dedi yardımcı olacağım. Ben böyle ağlıyorum o sırada, ya nasıl ya falan diyorum. Biz dedi sen dedi böyle vatandaşmış gibi o rate'den hani o ücretlendirmeden ben seni okutacağım dedi burada. Bu ne demek? Hem bir okula kabul alma ihtimalinin %90 artması belki de yani. Hem de iki, benim ödeyeceğim paranın kredi başı $450, $500'lardan $130 düşmesi demek bu. Ama dediler bana sen hemşireliğe girmeden önce bir sınava girmen lazım. TEAS diye bir sınav var burada. 54 mü 55 mi de baraj bizim okulda. 62 mi ne aldım geçtim. Beni kabul ettiler hemşireliğe. Ondan sonra hemşirelik okuluna okumaya başladım o şekilde. Rabbim öyle bir yol açtı bana. Böyle tayt mağazasında rastgele çalışırken müşterimle konuşmadan ben kariyerimi kurabilmiş oldum. Aylık ben $800.000 arası okula ayırmam gerekiyordu. Ödemeler hani düşük olsa bile yine bir ödeme sonuçta bu. Gece kayıt oldum okula. Gündüz çalışayım ki okul parasını ödeyeyim diye. Gündüz çalışıp gece üniversiteye gittim. Ben hemşire okulundayken tecrübede kazanmak için ambulansçılık yaptım. Gönüllü olarak 911 911 dediğimiz aramalara bakıyorduk. Genelde vakaları çok oluyor bu. Uyuşturucudan overdose dediğimiz OD vakaları çok oluyordu benim olduğum yerde. Polisin de ilk yardım yetkisi var. Çünkü bazen bilemiyorsun ambulans gelecek mi gelmeyecek mi, biz başka bir vakada oluyoruz çünkü township. Polis orada bazen Narcan dediğimiz bir ilaç var. Çoğu opioid uyuşturucunun antidotu gibidir. Burundan 2 sprey sıkar. Ondan sonra hasta bir anda kendine gelir. Sonra hasta agresif olur çünkü adamın kafasını bozduğumuz için. Hani ya ben bunu bilerek yaptım, siz niye beni uyandırıyorsunuz diye. Çok komik bir şey. Hasta diyabet hastası, tamam mı? Ondan sonra hastanın şekeri düşük. Polis gidiyor onu uyuşturucu hani overdose sanıyor, Narcan veriyor. Biz gidiyoruz adamın şekeri 40'a düşmüş. Hemşirelik burada zor bir meslek. Türkiye'de çoğu zaman intern doktorların yaptığı işleri burada biz hemşireler yapıyoruz. Mesailerimiz 12 saat. Haftada 12-3 çalışıyoruz. Sabah 7'de mesailer başlıyor. Benim çalıştığım bölüm birazcık yoğun bakımla yan yana bir bölüm. O yüzden yoğun bakımda birazcık daha stabil olan hastaları hemen biz alıyoruz. Nöroloji bölümü. Mesleğimi seviyorum. Gerçekten severek yaptığım bir meslek. Burada yaşamaktan mutluyum. Burada insanlara hizmet etmekten mutluyum. Bir Müslüman ve bir Türk olarak hiçbir zaman dışlanmaya uğranmadım. Ramazan ayında burada çalıştım. Gece mesaileri yaptım genelde ama yine de iftara gitmem gerektiği zamanlarda hiçbir şekilde engel olunmadı. Benim menajerim geldi, benim hastalarıma baktı. Ben gittim, iftarımı yaptım ya da namazımı kılmamda hiçbir sorun yok. Good Samaritan Law diye bir şey var. İyi insan yasası. Mesai saatlerim dışındayım, AVM'de geziyorum. Bir insan baktım, bayıldı. Ondan sonra gittim, nabız yok, ilk yardım yaptım vesaire. Ama öldü. Sonra onlar bazen hani Amerika'da para koparmak için çok davalar açılır öyle. İşte ya öldü diye dava açarlar vesaire. Ama devlet buna özel yasa oluşturmuş. Diyor ki bu insan iyi niyetle ilk yardım yaptı. Sen bu insanı yargılayamazsın deyip devlet sana avukat atıyor. Bu masrafları karşılıyor. Hani devlet çoğu şeyde koruma altına alıyor size. Bu gönüllülerde de geçerli, bizim EMT'lerde de geçerli. Şöyle bir şey yaşadım, komik bir olay. Hemşirelik öğrencisiydim o zaman. Bir tane hasta vardı. Hastanın bacakları ampute. Bacakları yok. Aşırı uyuşturucu kullanan, alkol kullanan birisi. Sonra çok agresif birisi. Hemşirelere zorbalık yapan, rahatsızlık veren, vuran, kıran bir hastaydı böyle. Yine agresifleşti böyle gece mesaisi. Gülsem mi ağlasam mı bilmiyorum. Koridorda ödümüz koptu. Gecenin körü, o hastane karanlık. Sadece kolla yürüyen bir şey var. Koridorda. Yerden bir şey geliyor ve bağırıyor. Ondan sonra meğersem hasta yataktan zıplamış, kollarıyla koşuyor hastanenin koridorunda. Sonra hemşirenin bir tanesi battaniyeyi aldı. Adam hastaneden kaçmasın diye, çünkü
mental durumları yerinde olmayan hastaların hastanede tutulması lazım. Fiziksel olarak tutabilirsin yani hastayı. Battaniyeyi attı adam üzerine, adamı yakaladı balık yakalar gibi. Adamı aldı, kaldırdı, öyle geri götürdü, odasına koydu. Siz hemşireler olarak hastalarınıza hem böyle yardım ediyorsunuz hem de terapi ediyorsunuz. Hastalarınızın sizi böyle terapi ettiği durum oldu mu hiç? Nadirdir ama oluyor. Benim bir hastam vardı geçenlerde. Gitarı var, çok sofistike yaşayan bir insan böyle. Böyle oturduk bir gün, gel sana bir şarkı çalacağım dedi. Çaldı böyle. Burada mı doğup büyüdün dedi. Yok dedim, ben buraya geleli 6-7 yıl oldu dedim. Adama bu olayların kısaltılmış halini anlattım. Adam böyle çok şaşırdı. Dedi ki ya dedi, sen orada dedi bu kadar şeyi yaşamışsın dedi. Buraya gelmişsin dedi. Ve sen şu an burada dedi, benim dedi hayatımı kurtarıyorsun veya hayatımı kurtaracak şeyler yapıyorsun dedi adam. Ben dedi, senin dedi bir melek olduğunu düşünüyorum dedi. Aileni görmüyorsun dedi. 7 yıl olmuş dedi. Her bir adamın dedi, yani men olarak dedi, sahip olmak isteyeceği bir evlatsın sen dedi bana. O yüzden dedi bak dedi, kendi üzerine bu kadar ağır gitme dedi. Baban seninle gurur duyuyor, ben eminim dedi. Beni üzüyor dedi adam. Perdeyi çektim odada, oturduk adamla ağlamaya başladık aslında. Böyle kendime çok sakladığım bir anıydı ama bunu paylaşmak istedim. Niye? Egomu tatmin etmek için falan değil, beni lütfen yanlış anlamayın ama gerçekten bizim yaşadığımız şeyler normal değil. Çok zor şeyler atlattık. Benim burada bir doktor arkadaşım dedi ki, Türkiye'de yaşadıklarını Amerikalılara anlatma dedi. Adam kafayı yer dedi, yani hani bir film sahnesi sanar dedi. Yani anlayamaz seni dedi. Arkadaşlarından bunu anlamasını bekleme dedi. Hani bizim bu devlet baskısı, ondan sonra sürgünler, kadınların hapse atılması, bebekli annelerin hapse atılması, bu tarz şeyler duyulmayacak. Ne oluyor ya falan, hani adam anlamıyor bile yani. Mehmet, herkese soruyorum. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazmak isteseydin ne yazardın? 1. Kıyas mutluluğun katilidir. Bunu hep söylemek isterim. 2. Ailenize çokça sarılın. Bunu söylemek isterdim. Bolca. Kardeşim 2 yaşındaydı, şimdi 8 oldu abi. Çalıştığım yerde bir Amerikalı arkadaşın kızına sarılmıştım. Küçük çocuk böyle geldi, beni çok severdi böyle. Kıza sarıldım, böyle kendi kız kardeşime sarılıyorum sandım. Unutmuşum o hissi. Eve gittiğimde rüyama kız kardeşim geldi, o hissi hatırlattı böyle. Geceleri çok ağlayarak uyandığım olur. Böyle yatağıma yatarım. Kapatıyorum böyle gözümü, karanlık. Kendimi bir gün böyle Adana'daki evde hayal ediyorum. Bakıyorum babam gelecek mi? Nevşehir'deki evde hayal ediyorum. Küçük kardeşim gelip sarılacak mı? O şeyleri çok özlüyorum ben. O güven ortamını. Duyan abiler, ablalar, kardeşler. Dua ederseniz sevinirim. Tez zamanda belki kavuşuruz. Kardeşine en kısa zamanda inşallah sarılırsın. İnşallah. Daha gençsin ama yani belki 1-2 ömür bir hayat yaşamışsın. Birçok da göç yapmışsın babanın mesleğinden dolayı. Ve en son buraya göçtün. Bu kadar göçün sana öğrettiği en önemli şey ne oldu? Hiçbir şey önemli değil sevdiklerin haricinde. Bak 7 yıldır buradayım abi. Son model arabam var elhamdülillah. Evimi gördüm, güzel bir evim var. Saygın bir mesleğim var. Türkiye'de bir gencin hayalini kuramayacağı bir hayat yaşıyorum. Ama mezun olduğumda anneme sarılamadım ben. Mezuniyet günümde annem hastanedeydi, kanser teşhisi koyuldu anneme. Dediğim gibi hiçbir şeyin önemi yok. Su gibi akıp giden çok keyifli bir sohbet oldu. Ama sohbetimizin de sonuna gelmiş olduk. Son olarak ne demek istersin? Son sözlerimi abi benim gibi gençlere söylemek isterdim. O düşündüğünüz, hayalini kurduğunuz, imkansız gözüken hiçbir şey imkansız değil. Siz sadece kendinizden birazcık da olsa emin olun, azmedin ve sabredin.